bir Allah dostu Yusuf Esbat Hazretleri diyor ki sabahleyin evinden dışarı çıktığın zaman kime rastlarsan onu kendinden üstün gör buyuruyor. Çünkü onda diyor senin bilmediğin çok güzel vasıflar olabilir. Sen onu kendinden üstün bil. Tevazu odur ki kim sana hak bir şey söylerse onu kabul edesin. Senden aşağıdaki kendinden üstün bilesin. Muhittin Arabi Hazretleri sahile iner. Daha genç zamanında. Bakar orada bir köle, bir zenci. Yanında bir kadın var. O kadını hep hoplatıyor. Hem de şarap içiyor. Şarap tezi başına dikiyor. Yanında kadınla da cilveleşiyor. Muhittin Arabi diyor ki, evet diyor, din mütevazi şey olmamızı, en aşağı kendin olacaksın diyor ama ben herhalde diyor bu köleden diyor daha üstünümdür diyor. Ben diyor ne içki içiyorum, ne de bir kadın hoplatıyorum diyor, ne de bir zinam vardı diyor. Bu sırada denizden bir feryat geliyor. Eyvah boğuluyoruz kurtarın diye. Bu diyor köle diyor kadını bıraktı diyor. Gitti diyor o diyor kayıktaki diyor 4 kişiyi tek tek kurtarıp çıkardı sahile diyor. Sonra döndü diyor sanki bana diyor farkında değil o hikmet diyor bana şöyle bir baktı diyor. Sanki bana içime o his geldi. Bak sen burada durdun, beni küçük gördün, bir kişiyi bile kurtaramadın. Velhasıl ne güzeldi. Sabahleyin evden çıktığın zaman kime rastlarına kendine üstün göresin. Onda bir vasıf var ki benim bilmediğim o benden üstündür. Daima bir mümin bu durumda olacak. Bir şairin güzel bir sözü var. Mazhar-ı feyz olamaz, düşmeyecek hâk-ı nebat, mütevazi olanı rahmet-i Rahman büyütür. Mütevazi olanı rahmet-i Rahman büyütür. Yine Kasas suresinde Karun'a Cenab-ı Hak o Karun geçen ayetlerde işte ahiret yurdu buyuruyor. Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu arzulamayan kimselere veririz. En güzel akıbet takva sahiplerindir. Diğer bir farz olan bir vasfımız bizim, diğer bir vasfımız. El-emin ve es-sadık olabilme. Şuara suresi şüphesiz ben size gönderen emin bir peygamberim buyuruyor. Sahabe soruyor, ey Allah'ın Resulü, Müslümanların en faziletlisi kimdir? Dilinden, elinden Müslümanların emniyette bulunduğu kimsedir buyuruluyor. Demek ki öyle bir halimiz olacak ki, dilimizden, gönlümüzden ümmet-i Muhammed bizden emin olur. Bu insandan zarar gelmez denir. Bu insandan yalnız fayda gelir denilecek. Efendimiz ise kalk bürünen peygamber tebliğ et ayeti indiği zaman Efendimiz akrabalarını Safa tepesine topladı. Daha İslam, Müslüman olun demeden evvel kendisinin el-emin es-sadık olduğunu tasdik ettirdi. Şu dağın arkasında düşman var desem kabul eder misiniz dedi. Onlar dediler ki içimizde en doğru insan sensin dediler. Senin her dediğin doğrudur dediler. Ondan sonra dini tebliğ etmeye başladı. Demek emri bil maruf ve nehy anil münker'de en mühim şey kendimizin karakter ve şahsiyetine tebliğ etmeyi, tasdik ettirmemizdir. Yani bir toplumdan bir hüsnü hal kağıdı almamızdır. Bu çok mühim. 2 cenaze geçti. Efendim birincisi vecebet dedi, ikincisi de aynı şekilde buyurdu. Vecebet buyurdu. Sahabe dedi ki, ya Resulallah birinciye vecebet buyurdunuz, vacip oldu. İkinciye de aynı şeyi tekrarladınız. Birinciye de siz hepiniz tasdik ettiniz. Ona hüsnü zanda bulundunuz. Ona hüsnü hal kağıdı verdiniz. O cennetlik oldu. İkincisi geri durdunuz. Bir tasdik emaresi gelmedi sizden. O da cehennemlik oldu. Onun için Efendimiz buyuruyor ki elinden dilinden ümmet-i Muhammed'in faydalandığı kişidir. İşte bu münafığın alametleri malum. Mevlana Hazretleri de çok bahsettiğimiz bir şey bu. Bana diyor Şems Tebrizi diyor.
Mevlana Hazretleri Selçuk Üniversitesi'nin dersi ağamı, yani bütün derslerin en zirve hocası. O haline hamdım diyor. Ondan kalbi merhalelerden piştim ve yandım diyor. Şems diye bir yarı meczup bir derviş geliyor. Bu derviş bana bir tek şey öğretti diyor. Fakat o öğrettiği şeyin içinde her şey var. Eğer bir muzdarip varsa diyor, üşüyen bir kişi varsa diyor, senin ısınmaya hakkın yok diyor. Ben de diyor dünyada muzdaripler varken diyor, üşüyenler varken diyor, ben ısınamıyorum artık diyor. Daima üşüyorum diyor. En güzel farzın yaşanması. Kardeşin derdiyle dertlenmeyen bizden değildir buyuruyor Efendimiz. Bugün neyin derdi en mühim? Evet, Suriye'deki kardeşlerimizi çok dertlendiriyor. Fakat ne kadar dertlendiriyor onu da bilmiyoruz ölçüsünü de. Ve bugün en mühim dert ne olacak bir Müslümanda? İmanını kaybeden birçok menba suları yanlış mecralara gittiği için yanlış yerlere, kötü yerlere akıyor, kaybolup gidiyor. Selde suyu kütükler gibi gayri iradi bir mecraya doğru akıyor. Bir Müslüman da devrin gidişinden mesuldür. Ben ne yapmam lazım? Nasıl bir insan yetiştirmem lazım? Kendim nasıl olmam lazım? Bu nereden başlayacak? Çocuk yuvalarından başlayacak, kreşlerden başlayacak, Kur'an kurslarından başlayacak, imam hatiplerden başlayacak. Şahsiyetli, karakterli bir mürebbiye olacağız. Bu da farz. Cenab-ı Hak ve cealnel müttakîne imâmâ buyuruyor. Önder olacağız. Takvada önder olacağız. İhlas, bu da kalbe bağlı. Hep bunlar batini hâli, batini farzlar. Efendim buyuruyor, dininde ihlaslı ol. Böyle yapan az amel bile olsa sana kâfi gelir. Ben ihlaslıyım. Peki ölçün nedir ihlaslı? Bütün hayatın Kur'an ve sünnetin muhtevası içinde mi? O zaman ihlaslısın sen. Kalbi durumun nasıl, vicdani durumun nasıl, derinliğin nasıl, Allah'a karşı samimiyetin nasıl, Resulullah'a karşı samimiyetin nasıl? İki kişi namaz kılır, 2 rekat namaz aynı zamanda, aynı mekanda yer ile gök arasındaki fark kadar 2 namazdan fark vardır buyuruluyor. İşte İnsan suresindeki Ali Efendimiz'le Fatıma validemizin durumu. Kendileri muhtaç olduğu halde yoksula, yetime, esire verirler. Kendi muhtaç olduğu halde. Bir ekmek yapıyorlar, yoksul geliyor. Bir ekmek yapıyor, tekrar yetim geliyor. Bir ekmek yapıyor, esir geliyor. Verirken de ayet-i kerimede Cenab-ı Hak kalbi durumları, batini durumlarını bildiriyor. Biz sizden bir teşekkür beklemiyoruz diyorlar. Niye? Ya uzu sadakat, çünkü o faniye mi verecek, Cenab-ı Hakk'a mı verecek? Faninin şahsında Cenab-ı Hakk'a verecek. Fani karşısında da faniden de bir iltifat istemiyor ki bir şey olmasın, bir kıvam bozulmasın. Sebep, gerekçe biz diyorlar Abu Sen Kamtariyla o sert, belalı, sıkıcı günden korkarız diyorlar. Allah da onların yüreklerine ferahlık verir, o günün şerrinden, kıyametin şerrinden onu korur buyuruluyor. Demek ki ne istiyor burada Cenab-ı Hak? İhlas istiyor. İhlas neyi gerektiriyor? Fedakârlığı gerektiriyor. Fedakârlık olmadan olmaz. Canım dünyada da cennette olsun, ahirette de cennette olsun. Olmaz bu. Fatıma validem bir yardımcısı da kızım yok dedi. Bedir'in dedi şehitlerinin yetimleri varken dedi. Eshab-ı Suffa açken sana bir tek kişi veremem dedi, sana yardım edecek dedi. Sana bir virt vereyim dedi. Onu dedi çekersin, Allah sana yardımcı olur dedi. Kızım Fatıma buyurur. Çok ameli salih sahibi ol. Namazlarını çok huşu ile kıl. Babanın kıyamet günü peygamber olduğuna güvenme buyurdu. Bize bir ayna. Diğer bir husus, batini farzlardan, edep ve haya. İslam edepten ibaret buyuruluyor. İlk başta Allah'a edep. Sonra bütün nimetleri veren Cenab-ı Hakk'a edep. Allah Resulüne edep, müminlere edep, insanlığa edep. Mevlana diyor, aklım diyor kalbime sordu diyor, din nedir diye. Aklım da kalbimin kulağına dedi ki din edepten ibarettir.
Mevlana da buyuruyor ki gözünü aç diyor. Allah'ın kelamını baştan başa bir bak, bir oku diyor. Ayet bütün Kur'an edep taliminden ibarettir buyuruluyor. En mühim ayet ve huve ma'akum eyne ma kuntum. Nerede olursanız Allah sizinle beraberdir. Demek ki en zor kalbin bu şuura gelmesi. Mesela bizi bir ilahi kameranın altında bulundursalar, bir kameranın altında olsak biz. O kamerayı sabahdan akşama kadar kamerayı arkamızdan gezdirseler, bir gelişigüzel oturamayız. Yani en meşru hissiyatımızı bile, davranışlarımızı bile yapmakta dikkat ederiz ki aman bunu gören bir fani beni ayıplar diye. İşte ve huve ma'akum eyne ma kuntum. Nerede olursanız Allah sizinle beraberdir. Devamlı bir ilahi kameranın altındayız. Kiramen kâtiben devamlı kameralarını çalıştırıyor. Bu Cenab-ı Hak da görüyor. Ve nahnu akrubu ileyhi min hablil verid, ve şah damarından daha yakın olduğunu Cenab-ı Hak bildiriyor. Allah kişiyle kalbi arasına girer buyuruluyor. Yani esasında ne kadar bir çemberin içindeyiz biz. Yine bir şairin güzel bir şeyi var. Hiç yetim olma, yetimi ümmü eb, bil yetim oldur ki düştü bir edep. Yani yetim anne babadan mahrum kalan kimse değildir. Yetim anne babadan mahrum kalan kimse değildir. Asıl yetim edepten mahrum olan kimsedir. Sabır, bu da farz. Çünkü Cenab-ı Hak sabredenleri beraber olduğunu bildiriyor. Sabredenleri Cenab-ı Hak seviyor. Peki sabır nedir o zaman? Değişen şartlar altında muvazene dengeyi bozmamak. Sabır güzel ahlakın ağırlık merkezi, imanın yarısı. Ferah ve saadetin anahtarı. Dünya tarafı acı sabrın. Dünya bir tarafı zor. Fakat ahiret tarafı çok güzel, çok parlak. Sabrın acını sineye çekenler edebiyet devleti olan cennete ve Allah'ın rızasına kavuşurlar. Her şeyde sabır, ibadette sabır. Hizmette sabır, üşengeçlik yok. Varlıkta sabır, riyazat halinde yaşayacaksın, infak edeceksin. Yoklukta sabır, hastalıkta sabır, zorun zoru saatte sabır. Çünkü insan çok zaman saatten azgınlaşır. Müminin sabır hayatının her tarafını kaplaması lazım. Muvazeneyi, dengeyi bozmaması lazım. Efendim buyuruyor, bir musibetlere karşı sabır. 2 kullukta sabır. 3 günah işlememekte sabır. Velhasıl zahir ve batının mezc olması zaruri. Bu şekilde bir kıvam olacak. Şimdi bu işin müsbet tarafı. Bir de gelelim şimdi menfi tarafına. Zahiri günahlar var.